Merhaba, bu haftada masamızın üzeri doldukça doldu. Gelin hızlıca temizliğe girişelim. İnsanın kendi işinin sahibi olması kadar güzel ne olabilir? İstediğin saatte başla çalışmaya, istediğin saatte bırak. Kimseye hesap verme. Git özel emeklilikle anlaş, istediğin yaşta emekli ol. Aslında ne güzel fikir değil mi? Tabi eğer esnafsanız ya da evden çalışan kreatif biri filansanız. Ama sokaklarda sabah akşam konteyner karıştırıp ekmeğini çöpten çıkaran biriyseniz, Liberal Demokrat Parti'nin eski başkanı Cem Toker'in kağıt toplayıcılar için yaptığı bu öneri size pek de tatlı hayat formülü gibi gelmeyebilir. Peki Cem Toker bu fikri kamuoyuyla paylaşma gereğini neden duydu? Çünkü belli ki Ankara'daki kağıt toplayıcıların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kadrolu işçi yapıldığına dair sosyal medyada yayılan haberler ona da ulaşmış. İddia Twitter'da binlerce retweet ve on binlerce de beğeni aldı. Ancak haber doğru değil. Ankara sokaklarında kağıt toplayan bazı kişilerin sigortalı işçi yapıldığı doğru ama söz konusu olay Büyükşehir'de geçmiyor. Çünkü Büyükşehir belediyelerinin atık toplama yetkisi yok. Olay 2016'dan kalma ve Çankaya Belediyesi'nde geçiyor. Ayrıca işçileri sigortalı yapan da Çankaya Belediyesi değil. Belediye geri dönüşüm atığı toplama işini özel şirketlere yaptırıyor. Yani sigortalı işçiler belediye çalışanı değil. Çankaya Belediyesi için çalışan lisanslı bir özel şirket olan Alkın Kağıtçılık bünyesinde çalışıyorlar. Daha fazla bilgi edinmek için Alkın Kağıtçılık çalışanlarından Hacı Karaman'a ulaştık. Ondan Ankara'da 1000'in üzerinde bağımsız kağıt toplayıcısı olabileceği bilgisini aldık. Karaman, şirkette kendisiyle aynı statüde sigortalı çalışan 60-70 arkadaşı bulunduğunu da ekledi. Peki bu durum nasıl oldu da iddiadaki halini aldı derseniz, bir günde 31 Ekim'de yayınlanan bir haberde Çankaya'daki uygulamadan söz edildiğini, bilgi almak için belediyeye ulaşıldığını görüyoruz. Anlaşılan bazı sosyal medya kullanıcıları yakın tarihli bu haberi görüp uygulamayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne mal etmiş. Başka bazı sosyal medya kullanıcıları da kontrol etmeden heyecanla paylaşmış. Bazı yalan haberlerin dönüp geri gelme huyu var. Şimdiki de onlardan. Çünkü geçen yılda sosyal medyada çok dolaşmıştı ve doğru olmadığı ortaya konmuştu. Kim bilir nerelerde gezip geri geldi. Videonun Güney Kore'de Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde yayınlanan bir haberi gösterdiği iddia edildi. 1938년 터키 공화국의 초대 대통령 아타투르크가 사망한 바로 그 순간이었습니다. 10 Kasım 2018'de gösterildiği öne sürülen videodaki altyazıya göre spiker, ölüm yıl dönümünde Atatürk'e saygısından dolayı haberi ayakta sunmak istediğini belirtiyor ve izleyiciye Atatürk'ün egemenliği Osmanlı padişahından alıp Türk milletine verdiğini anlatıyor. Video geçen yıl yüz binlerce izlenme almıştı. Bu yılda bol bol paylaşılarak reytingini iyice yükseltti. Burada düzelteceğimiz bir sürü şey var. Önce tarihi düzeltelim. Video 10 Kasım 2018'de değil, 1 Ağustos 2017'de yayınlanmış. Videodaki sunucu Türkiye ve Atatürk'ten bahsetse de söyledikleriyle altyazı birbirini tutmuyor. Ayrıca bu bir haber değil, bir yorum programı. Sunucu programa başlıyor ve Atatürk 1938'de saat 9'u 5 geçe hayatını kaybettiğinde Türkiye ve Dolmabahçe Sarayı'nda tüm saatlerin aynı anda durduğunu ifade ediyor. Videoda Atatürk'ün Türklerin saygısını ve sevgisini tek vücutta toparlayan ilk devlet başkanı olduğu da belirtiliyor. Yaklaşık 3 dakikalık videoda Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasının da benzer şekilde saatlerin durduğundan bahsediliyor. Videonun yayınlandığı JTBC'nin internet sitesinde de altyazılı hali mevcut. Sonuç olarak videonun 10 Kasım videosu olduğu ve sunucunun saygısından ayakta durduğu bilgisi doğru değil. Adam programını hep ayakta açıyor. O zaman bir başka 10 Kasım haberiyle devam edelim. Bu da sosyal medyada paylaşılan, bize de ihbar olarak gönderilen bir fotoğraf. Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde görevli askerleri gösterdiği iddia ediliyor. Birçok kullanıcı fotoğrafın montaj olduğunu öne süren yorumlar yaptı. Açıkçası biz de araştırmaya başlarken öyle çıkacağını düşünüyorduk. Ama bu kez iddia doğru. Görselde montaj yok. Fotoğraf 2011 yılında Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları sırasında Akçay'a demirleyen TCG Bodrum isimli gemide çekilmiş. 11 Eylül 2011 tarihli haberde gemiyi dönemin Edremit Kaymakamı'nın, 19. Motorize Piyade Tugay Komutanı'nın, Edremit Belediye Başkanı'nın ve beraberindeki heyetin gezdiği ifade ediliyor. Haberde gemiyi toplam 3000 kişinin gezdiği de açıklanıyor. Gemiyi ziyaret eden heyet içinde Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya da var. Haberler.com isimli internet sitesinde yer alan aynı tarihli bir fotoğrafta Kaymakam Osman Tunç'un hemen arkasında duruyor.
Yani anlaşılan Atatürk'e benzeyen adam heyetle beraber gemiye gelmiş, resmi heyete selam veren askerler onu da o arada selamlamış. Akıl sağlığı ile ilgili haberlerden halk sağlığı ile ilgili bir habere geçiyoruz. YouTube'a yüklenen bir videoda şölen çikolataya ait Lupo markalı bir kekin içinden 2 hap çıktığı iddia edildi. Video tabii ki sosyal medyada da hızla yayıldı. Ürünün genellikle çocuklar tarafından tüketilen abur cubur sınıfında olması da kaygıyı yükseltti. Bu arada iddia sadece Türkiye'de değil, Irak ve İsrail'de de gündeme geldi. Ancak iddia doğru değil. Görüntüler dikkatli incelendiğinde kekteki deformasyon fark ediliyor. Bu ürün Türkiye'de satılmıyor, dış pazar için üretiliyor. Videodaki ses de 45. saniyede Soranice, ürünün Türkiye'den geldiğini söylüyor. Yani video büyük ihtimalle Türkiye'de çekilmemiş. Videoda görülen Türkiye'den ihraç edilmiş bir başka ürünse az tavukçuluğa ait aspiliç. Az tavukçuluğun en büyük ihraç pazarı Irak. Yani videonun çıkış noktası Irak olabilir. Video %75 oranında yavaşlatılarak izlenirse birkaç detay daha fark edilebiliyor. Bir kere görüntülerdeki el etraflıca gösterdiği ilk 2 paket yerine önceden açılıp açılmadığı belli olmayan 3. paketi açıyor. Bundan kuşkulanıp videoda gösterilen keki incelediğimizde kekin üzerindeki delikleri görebiliyoruz. Videonun devamında gösterilen haplar da tam olarak bu deliğin altından çıkıyor. Bağımsız denetmenlerin şölen çikolata için yaptıkları laboratuvar sonuçlarında herhangi bir bulguya rastlanmıyor. Dahası her bir ihraç ürünü gönderildiği ülkenin gümrüğünde de yeniden kontrol ediliyor. Yani ürünlere bir ekleme yapıldıysa bile bu yüksek ihtimalle teslimattan sonra Irak'ta gerçekleşmiş. Sonuç olarak şölen çikolataya ait Lupo kekin içinden hap filan çıktığı iddiası doğru değil. Video bu haliyle yanlış bilginin en yaygın 7 türünden biri olan manipülasyona örnek. Bazı uydurma bilgilerin zamana meydan okumak gibi bir özelliği var. Yanlış oldukları ortaya konuyor. Tamam, bu yanlış bilgiler arasındaki yerini aldı diyorsunuz. Bir bakmışsınız yıllar sonra kendine yeni bir yol bulup geri gelmiş. Bunun örneklerine en çok rastladığımız yer WhatsApp. Benim geçen hafta Facebook'ta rastladığım, WhatsApp gruplarında dolaşan ve bize de ihbar olarak gönderilen şu mesajı ele alalım. Özetle diyor ki, birini aradığınızda aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor yanıtı alıyorsanız Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom faturalarınıza 1,5 liralık tutar yansıtıyor. Bu ücretlendirmeyi ortadan kaldırmak için falanca numarayı tuşlamanız gerekiyor. Böyle bir şey yok. İlk ortaya çıktığı tarih olan 2007 yılında da yoktu, bugün de yok. Doğru duydunuz, WhatsApp'ta dolaşan bu iddia hayatımıza WhatsApp'tan çok önce girdi. Önce e-posta olarak posta kutularını dolaştı, sonrasında da forumlardan yoluna devam etti. İddiayı o dönemde Haber 7 araştırmış ve doğru olmadığını ortaya koymuştu. Eğer zamanında e-postayla yayılan bütün yalanlar şanslarını bir turda WhatsApp'ta deneyecekse işimiz iş. E-posta ortamlarının popüler dolandırıcısı Nijerya Prensi de her an sağa sola WhatsApp mesajı atmaya başlayabilir demektir. Oxford İnternet Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre bugün internette belli bir düşünce ve ideolojinin benimsetilmesi için sistematik olarak bilişimsel propagandalar yürütülüyor. Bunu kullanan ülkelerin sayısı da hızla artıyor. Buna göre ülkeler trolleri sektörleştirerek siber bölükler oluşturuyor. Bu arkadaşlar da kimi topluluk ve kişilere yönelik sistemli iftiralar atıyorlar. Aynı zamanda kutuplaşmayı besleyen iddialar ortaya atarak bir tür propaganda yapabiliyorlar. Nasıl, tanıdık geldi mi? Normaldir, çünkü bu yöntem incelenen ülkelerin %89'unda kullanılıyor. Bu arada aklınızda bulunsun, sosyal medya manipülasyonu rapora göre Türkiye'de en çok Twitter ve Facebook'ta gözlemleniyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir robotun insanlara silah doğrulttuğunu gösteriyor. Facebook'ta birçok hesap tarafından paylaşılan iddia konusu video sadece bir hesapta on binlerce paylaşım aldı. Tekme atılınca devrilen ve toparlanan robot köpekler, parende atan başsız robotlar derken işlerin neticede geleceği nokta buydu. Bugüne kadar filmlerde gördüğümüz insanlığın en büyük kabusu işte gerçek oluyor. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz.
Videonun orijinaline Corridor isimli YouTube kanalından ulaşılabiliyor. Corridor, Boston Dynamics isimli robot firmasının ürettiği robotlardan ilham alarak CGI yani bilgisayar grafik teknolojisiyle çeşitli videolar üreten bir YouTube kanalı. Yani bu kanalın videolarındaki robotlar şimdiye kadar üretilmiş değil. Zaten açıklamalar kısmında videonun Boston Dynamics isimli şirketle alakasının olmadığı, parodi amacıyla hazırlandığı da belirtiliyor. Videonun uzun halinde robotumuzun arılarla ve cansız mankenle mücadele ettiği bölümler de var. Özetle haber yanlış bilgiyi içeren video türlerinden kurmaca kategorisinde. Hep söylüyoruz ya, yanlış haberi kontrol etmeden paylaşıyoruz çünkü aslında o haberin doğru olmasını istiyoruz. Bu da bizim bu hafta doğru olmasını istediğimiz, doğru çıkmamasına çaktırmadan biraz üzüldüğümüz bir haber. Kediden beklenmeyecek şey değil aslında ama bu kez doğru değil. Orijinal video 4 Kasım'da Ding Productions isimli YouTube kanalında paylaşılmış. Kedinin sahaya girdiği ve bir süre koştuktan sonra geri çıktığı görülebiliyor. Konu Amerikan basınında haberlere konu olmuş. Kedi sayı yapamamış ama maçın bir süre durmasına sebep olmuş. İddia konusu tweette yer alan videonun sol alt köşesinde Owl Kitty ibaresini görüyoruz. Bu iki video üreticisi tarafından kurulmuş bir YouTube kanalı. İkili kendi kedileri Lizzie'nin görüntülerini popüler film posterleri ve çeşitli videolara montajlayarak kanalda yayınlıyor. Bu videoda onların elinden çıkmış. Başrolde de yine Lizzie var. Bu paylaşımın hatalı bilginin en yaygın türü arasındaki yeri ise manipülasyon ama siz buna güvenip işin ucunu bırakmayın, yine de kedilerinize sahip çıkın. Önünüze çıkan haberleri de kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Haftaya görüşürüz.